Mutlu insan kimdir? Seneca'ya göre mutlu insan, zihni özgür, talihin getirdiklerini reddeden ve erdemli bir yaşam süren insandır. Ama bu gerçekten de böyle midir? Stoacıların doğayla uyumlu yaşama anlayışını Seneca, Romalıların döneminde daha çok uyarlanabilir bir şekilde anlatmış bu kitabında. Doğayla uyumlu yaşamadan kastı da ölümden korkmamak, erdemli bir şekilde yaşamak, kendinizi hazların yönettiği bir hayat biçiminden kurtarmak ve tamamen zihninizi özgürleştirmek ve toplum dediğimiz kalabalığın aslında asılsız inançlarını takip eden bir anlayıştan kurtulmak. Seneca'nın tanımladığı bu mutluluk bana göre biraz bizim şu anki mutluluk tanımımızdan farklı. Onun zihinsel özgürlük, erdem ve talihin farkındalığında olan bir insan tanımı aslında mutlu insandan çok yalnız bir insana doğru gidiyor bana göre. Talih tanımı milattan önceki dönemlerde şu anki tanımıyla aynı değil. Talih iyi de olabilir, kötü de olabilir. Ama bu bilinçli birey çevresinden tamamen aslında soyutlanmış bir insan anlamına geliyor. Huzuru elde edebilir ama mutluluğu gerçekten elde ediyor mu? Bence bu tartışılır. Seneca, Mutlu Yaşam Üzerine ve Yaşamın Kısalığı Üzerine isimli bu mektuplarından oluşan söylevlerinde aslında kardeşine ve oğluna seslenerek onların yaşamın kısa olduğunu düşünmemeleri ve mutlu bir yaşam elde etmeleri için nasıl bir hayat kurmaları gerektiği üstünde düşüncelerini yazıyor. Epikür Okulu'ndan bir konuşmacıyla konuşur gibi yazdığı bu ilk bölümde aslında yazarımız hazların peşinden gittiğiniz sürece hayatınızı nasıl erdemsizliğe ve mutsuzluğa sizi sürükleyeceğini anlatıyor. Hazzın hayatta mutlaka olacağını ama bunun hayatınızın tek amacı olmaması gerektiğini, erdemli bir hayatın sonucunu mutlaka hazzı da getireceğini ama bu ikisinin birbirinden çok net bir şekilde aslında ayrıldığını düşünüyor. Stoa görüşünü destekleyen Seneca aynı zamanda diğer okulların da düşüncelerini tamamen hiçe sayıyor değil. Aksine bu Epikür okulunu takip eden konuşmacıyla konuşurken aslında insanların hazlarına uydurduğu kılıf olarak bu okulun düşüncesini almadığı sürece, bu felsefeyi doğru kavradığı sürece bunun da güzel bir yol alacağını söylüyor. Yaşamın Kısalığı Üzerine adlı bölümde ise burada kardeşine yaşamın aslında kısa olmadığını, bir kişinin yaşamı nasıl yaşadığına bağlı bir şekilde yaşamın aslında ne kadar uzun ve zengin olabileceğini anlatıyor. Bir insanın kırlaşmış saçlarına bakarak onun çok yaşlı olduğunu düşünmeyin. Onun sadece çok fazla süre var olduğunu düşünebilirsiniz diyor. Kazanmak için çok çalıştıkları şeyleri korumak uğruna daha da çok çalışmak zorunda olan insanların yaşamının sadece en kısa değil, en sefil yaşam olması kaçınılmazdır. Bilgelikle ölümsüzlüğü yakalayabileceğimizi de düşünüyor. Bilge insan soyunun yasalarından muaftır, her çağ ona tanrıymış gibi hizmet eder. Hem devlet adamı hem de filozof olmasının yanı sıra Seneca aynı zamanda Roma'nın en büyük söylev ustalarından da biri. Bu yüzden bu 75 sayfalık kitabında anlattığı şeyleri aslında okumak o kadar da kolay değildi. Benim yaklaşık 3 haftamı aldı bu incecik şeyi bitirmek ve birçok yerde işaretledim gördüğünüz gibi. Bunu okumanızı ve benim burada anlattığım birkaç dakikalık bilgiden çok daha fazla şey almanızı ve Seneca'nın düşüncelerini tamamen kavramanızı tavsiye ederim. Ağustos ayında bir roman, bir öykü ve bir tane de kurgu dışı kitap daha bitirdim. Bunlardan 2 tanesi beni mutlu etti, bir tanesi ise yani okumasam da olur dedirtti. Çok iyi bir çevirmen olan Thomas Uyar'ın kendi kitabı olan Diz Boyu Papatyalar isimli bu öyküsünü almıştım. Çevirilerini çok beğendiğim için Thomas Uyar'ın kendi dilinin de ve öykülerinin ya da yazılarının hepsinin çok güzel olacağını bekliyordum. O yüzden büyük bir beklentiyle girdiğim için sanırım biraz hayal kırıklığı yaşadım. Okumamın üstünden yalnızca 1 ay geçmesine rağmen buradaki öykülerin hiçbiri benimle beraber geldi diyemem. Çok alelade insanların öykülerinden bahsettiği için belki de özellikle Ankara'da yaşayan insanların öykülerinden bahsettiği için beni böyle çok alt üst eden ya da bana farklı bir bakış açısı kazandıran bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Aslında doğal, normal ve küçük şeylerin güzelliğine de inanan biriyim. Buna rağmen Diz Boyu Papatyaların içindeki öykülerde maalesef bu işi yakalayabildiğim bir hikaye olmadı. Biraz üzülmekle beraber her kitabı da beğeneceğiz diye bir şey yok. O yüzden bu Ağustos ayında okuyup memnun olmadığım kitaplardan biri oldu. Bir diğer orta düzeyde beni mutlu eden kitap ise Wilhelm Schmidt'ten Mutsuz Olmak. Bir yüreklendirme alt başlığıyla verilmiş. Aynı ay içinde bu 2 kitabı okumam da biraz manidar olmuş. Seneca'nın Mutlu Yaşam Üzerine ve Wilhelm Schmidt'in Mutsuz Olmak diye 2 kitabını okumuş olmuşum. Seneca burada felsefik bir açıdan yaklaşıyor tabii ki mutlu yaşam üzerine. Wilhelm Schmidt ise aslında günümüzde mutlu olmanın nasıl toksik bir hale geldiğini, sanki herkesin sürekli mutlu yaşamak üzerine çalışması gerekiyormuş gibi ve
mutlu olmayan insanların da aslında biraz bu bakış açısından dışlanmış olabileceğini söylüyor. Ben buna oldukça katılıyorum. Toksik bir mutluluk sergileniyor gerçekten. Herkes sürekli kendini iyileştirmeye çalışıyor. Kendisinin en iyi hali olmaya çalışıyor. Bu tabii ki kötü bir şey değil ama sadece tek doğru yol buymuş ve mutsuz olduğumuz anları söyleyemezmişiz ve bunlar anormalmiş gibi bir bakış açısı da var. O yüzden bu kitabı okumak gerçekten bir yüreklendirici oldu, alt başlığıyla uyumlu bir şekilde. Mutsuzluk anlarımızı da benimsememiz gerektiğini ve mutsuz olmanın da gayet normal bir şey olduğunu anlatıyordu. Bu kısacık bir kitaptı zaten, okuması da oldukça kolaydı. O yüzden siz de böyle hissediyorsanız, bu toksik mutluluktan biraz etkileniyorsanız bunu da okumanızı tavsiye edebilirim. Ve Ağustos ayının beni aslında gerçek anlamda tek mutlu eden kitabı olduğunu söyleyebileceğim Madeleine L'Engle'ın Zamanda Kıvrılma isimli bu romanı. Aile, arkadaşlık ve güven temalarını bilim kurgu bir hikaye içinde aslında bize anlatmaya çalışıyor. Bu bakımdan çok güzel bir çocuk kitabı olduğunu söyleyebilirim. Ve en güzel yanı ise bana göre buradaki 3 tane çocuk karakterimizin dünyasını çok iyi bir şekilde yansıtmış olması. Gerçekten bir çocuğun ağzından çıkabilecek lafları burada okumak o yüzden ilginçti. Genelde çocuk kitapları hep yetişkinler tarafından yazıldığı için o çocuğun beyni ve onun ait olduğu dünyayı anlatmak biraz bu bakımdan sınırlı oluyor. Ama buradaki çocuk karakterlerinin dünyasını bence yazar çok güzel bir şekilde yansıtmış. Aynı zamanda uzun zamandır okuduğum şeylerin içinde de en farklı olanı olduğu için bu kitap beni mutlu etti ve benimle bir süredir geliyor. Yani aklımdan çıkmış değil. Unutmadım hikayeyi. O yüzden böyle unutmadığım kitapları da çok seviyorum. Ve benimle sanki yaşamaya devam ediyorlarmış gibi hissediyorum. Kitap okumanın da birinci amaçlarından benim için aslında bu olduğunu düşünüyorum. Ağustos ayını biraz verimsiz bir şekilde kapattım ama önemli değil tabii ki de. Bu aydan itibaren artık tabii sonbahar geldi ve havaların biraz daha soğumasıyla da beraber okumaya geri döneceğimi düşünüyorum. Umarım daha verimli okuma ayları geçiririm. Kitaplarla alakalı düşüncelerinizi de aşağıya yazabilirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.